Endonezya, binlerce adaya sahip devasa bir ülke. Egzotik kültürü, doğası, tarihi ve gerçek seyahat deneyimi ve macera arayanların istedikleri hemen her şeyi bulabilecekleri nadir yerlerden biri. Tam ekvator bölgesinde bulunan Endonezya, dev tropikal bölgelerinin her yanına mücevherlerini saçan bir ülke. Henüz hiç kimsenin girmediği derin ormanları, muhteşem yanardağları, gizli adalar, olağanüstü plajlar ve pek çok ismini dahi bilmediği hayvanları görmek bile mümkün. Ayrıca çok zengin bir kültüre de sahip. Bu tropik adalarda yetişmiş sayısız medeniyet, antik kabilelerden Bali ve Java'daki Hindu krallıklarına kadar uzanan devasa bir tarihe tanıklık etmiş bir kültür. Başlı başına Endonezya'yı çok çekici bir yer yapmaya yetiyor. Jangan lupa subscribe salurannya. Suka berkomentar. Endonezya, Güneydoğu Asya ülkesidir. Ekvator üzerinde bulunan ve 10.000'den fazla irili ufaklı adadan oluşan bir adalar ülkesidir. Bunun yanında dünyanın en büyük ada ülkesidir Endonezya. Yüz ölçümü bakımından dünyada 14. sıradadır. 279.245.845 nüfusuyla dünyanın en kalabalık 4. ülkesi ve aynı zamanda en kalabalık Müslüman ülkesidir. Ülkenin başkenti Jakarta, dünyanın en kalabalık 2. metropolüdür. Komşu ülkeleri Papua Yeni Gine, Doğu Timur, Malezya, Singapur, Filipinler, Avustralya ve Hindistan'a bağlı Andaman ve Nikobar adaları ile deniz sınırı bulunur. Endonezya'nın en önemli adası olan Bali adasına bakalım. Don't forget to subscribe, comment, like. You can ask me questions in the comment section. Bali, zümrüt yeşilliği, pirinç tarlaları ve olağanüstü sanat ve ilgi çekici kültürü ile küçük bir volkanik ada. Sürekli olarak seyahat ödülleri kazanan muhteşem plajlar, inanılmaz dağlar, volkanik yamaçlar, sarp kıyılar, tropik iklim, fantastik kültür ve çılgın gece hayatı. Bunların hepsi Bali'de var. Yıl boyu turist hareketliliğinin yaşandığı 3.1 milyon nüfuslu ada kendine özgü o büyüsünü hiç kaybetmiyor. Aşırı temiz bir deniz ve içerisinde mercan kayalıkları ile dalış için kusursuz bir ada. Dost canlısı insanlar, görsel açıdan olağanüstü bir sanat maneviyat ve kusursuz plajlar ve dalış noktalarıyla birleşerek Endonezya'nın en popüler turist destinasyonunu oluşturuyor. Birçok kişi için Endonezya demek Bali demek. Bali denildiğinde akla gelen ilk şey kumsallar olabilir. Ancak yemyeşil pirinç tarlaları da neredeyse aynı öneme sahip. UNESCO kültürel bölgelerinden biri olan Jatiluwih pirinç tarlaları inanılmaz güzel renklere ve canlı bir görüntüye sahip. Çok titizlikle işlenen ve sulanmış topraklar Bali'nin doğal kaynaklarının en önde geleni demek yanlış olmaz. Endonezya Müslüman bir ülke olduğu için bazı katı kuralları vardır. Mesela Endonezya'daki bir TikTok fenomeni Bismillah deyip domuz eti yediği için 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Endonezya evli olmayan herhangi bir çift, kız ya da erkek, ilişki yaşamak yasak ve hatta ilişkide belirli mesafede durmalılar. Bir erkek evli bir kadınla ilişkiye girdiği için ve zina yaptığı için kamuya açık bir alanda 28 kez kırbaçlandı. Önceki zamanlarda evli olmayan yabancı turistler için de evlilik dışı ilişki yasaktı. Fakat yeni bir düzenleme ile evlilik dışı ilişki yasak değil. Ancak taraflardan birinin ebeveynler ya da çocukların ihbar etmesi durumunda cezalandırılacaktır. Endonezya din dağılımına baktığımız zaman genellikle Müslüman nüfusa sahiptir. İslam %87.18, Hristiyanlık %9.87, Hinduizm %1.69, Budizm %0.72, Konfüçyanizm ve diğer dinler %0.56'dır. Endonezya-Türkiye ilişkileri 12. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Bu dönemde Endonezya'yı ziyaret eden Türk İslam alimleri, İslam'ın Endonezya'da yayılmasında önemli rol oynadılar. Osmanlı İmparatorluğu ile ilişkiler 16. yüzyılda Aceh Sultanlığı'nın Malakka'daki Portekizlere karşı yardım talebine cevaben Aceh seferleri ile başladı.
Türkiye 29 Aralık 1949'da Endonezya'yı tanıdı ve 1950'de diplomatik ilişkiler kuruldu. Jakarta'daki Türkiye Büyükelçiliği 10 Nisan 1957'de açıldı. Endonezya'nın Ankara'da bir büyükelçiliği ile İstanbul'da bir başkonsolosluğu vardır. Endonezya, Türkiye'de 4 saat daha ileridedir. Örneğin Endonezya'da saat 20.00 iken Türkiye'de saat 16.00'dır. İstanbul'dan Endonezya'ya aktarmasız uçak ortalama 13 saat gitmektedir. Endonezya, Türkiye vatandaşlığı için 30 gün süreyle vizeden muaftır. Endonezya'da okuma yazma oranı oldukça yüksektir. Nüfusun yaklaşık %95'inden fazla okuma yazma bilmektedir. Endonezya'nın resmi dili Bahasa Endonezya'dır. Bahasa Endonezya, Malay dil ailesine aittir ve Endonezya'nın bağımsızlığını kazandığı 1945 yılından bu yana resmi dil olarak kullanılmaktadır. Ancak Endonezya'da birçok farklı dil ve lehçede konuşulmaktadır. Endonezya Milli Marşı Indonesia Raya. Endonezya'nın geçmişine doğru yolculuk yapalım. Endonezya takım adaları 7. yüzyılda Sriwijaya ve Majapahit'in Çin ve Hint alt kıtası ile ticarete başlamasıyla önemli bir ticaret bölgesi haline gelmiştir. Yerel liderler ilk çağlardan beri yabancı kültür, din ve politik sistemleri yavaş yavaş özümsediler ve böylelikle Hindu ve Budist krallıkları kuruldu. Sünni tüccarlar ve Sufi din adamları bölgeye İslam'ı getirdiler. Hristiyanlık ise Avrupalı kaşifler yoluyla yayıldı. Avrupalı güçler coğrafi keşifler ile Baharat Adası adı verilen Maluku'yu elde edip bölgedeki ticareti tekelleri altına almak için birbirleriyle savaştılar. Portekiz, Fransa ve Britanya kısa sürelerle hakimiyet sağlasalar da Hollanda 350 yıl boyunca bölgedeki önde gelen sömürgeci güç oldu. Portekiz 1511 yılında Malakka'yı işgal etti. Bundan sonra İspanya, Hollanda ve İngilizler ülkeyi istila ettiler. Bu devletler Endonezya'yı sömürmenin yanı sıra Hindistan'ı da sömürgelerine katmak için üs olarak kullanmaktaydılar. 16. asrın sonlarında Hollandalılar Doğu Hindistan, Java ve Molukka'da kurdukları şirketlerle bölge ticaretini ele geçirdiler. Bunun yanı sıra Jakarta'ya öz korumalarıyla Hollanda'nın bölgedeki nüfuzu arttı. Diğer sömürgeci devletlerin anlaşmaların neticesinde 18. asrın sonlarında Hollanda ülkeyi tam manasıyla egemenliği altına almıştır. 1900'lü senelerin başlarından itibaren gün geçtikçe anti-emperyalist fikirlerin kuvvetlenmesi sonucunda Hollanda sömürgeciliğine karşı milliyetçilik bağımsızlık mücadelesi fiilen başladı. Bu mücadelenin önde gelen liderlerinden Ahmet Sukarno 1927'de kurulan Milliyetçi Partisi'nin başkanı oldu. Endonezya halkının başlattıkları ve her geçen gün kuvvet kazanan bağımsızlık mücadelesi karşısında
Hollanda endişeye düştü. Halk tamamen Hollandalı sömürgecilerin menfaatleri doğrultusunda yönetilmekteydi. Milliyetçilik ve bağımsızlık hareketlerini yatıştırmak için, sömürgeciliğini devam ettirmek için Hollanda siyasi bir oyun olarak yerli halka idarede kısmen iştirak hakkı tanıdı. Bu oyuna kanmayıp tam bir bağımsızlık isteyen halkın mücadelesi çok kanlı bir şekilde bastırılmaya çalışıldı. Mücadelenin liderlerinden Ahmet Sukarno ve arkadaşları yakalanarak sürgüne gönderildi. İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya, Endonezya'yı işgal etti. Siyasi olarak Japonlar ülke halkını Hollandalılara karşı yaptıkları bağımsızlık mücadelesini desteklediler. Japonlar, milliyetçilerin hükümet kurmalarını müsaade etti. 17 Ağustos 1945'te Japonların teslim olmalarıyla Endonezya'da Ahmet Sukarno başkanlığında bir hükümet kurularak bağımsızlıklarını ilan ettiler. Hollanda, Endonezya'nın bağımsızlığını tanımadı. Endonezya ve Hollanda arasında bu sebepten başlayan mücadele Endonezya'nın zaferiyle neticelendi. Hollanda, Endonezya Birleşik Devletleri'ni resmen tanımak zorunda kaldı. 1950 senesinde devletin adı Endonezya Cumhuriyeti olarak değiştirildi. Ülkenin kurulu olduğu adalardan Yeni Gine Hollandalıların elinde kaldı. Endonezya ancak 1962 senesinde adanın batı kısmını Hollandalılardan kurtardı. 1965 Mayıs'ında Çin ve SSCB destekli bir devrim teşebbüsü oldu. Çeşitli birliklerden solcu general ve subayların ve Endonezya Komünist Partisi'nin öncülük ettiği bu girişim, ABD gizli servislerin büyük komploları sonucu ve ülkedeki Marksist kültürün çok getirsiz oluşu sebebiyle bastırıldı. 1 milyon civarında insanın öldüğü iç savaşta komünistler ve komünist olduğundan şüphelenenler, dünyada eşine az rastlanan bir katliamla ortadan kaldırıldılar. Özellikle Çinli azınlık bertaraf edildi. Devletin kuruluşundan itibaren meydana gelen hadiselerde oldukça yıpranan Ahmet Sukarno iktidarı 1967'de General Suharto tarafından yapılan hükümet darbesiyle son buldu. Darbe sonunda başa geçilen General Suharto da daha sonra yapılan seçimleri de kazandı. 1982'de Şevker seçimleri kazandı. 1983'te Suharto 4. defa 10 Mart 1988'de 5. defa başkan seçildi. Fakat 1998 yılında büyük bir ayaklanmayla Suharto ve siyasi rejimi devrildi. Ülke olağan bir parlamenter demokrasiyle idare edilmeye başladı. Endonezya'da başkanlık sistemine dayalı cumhuriyet rejimi vardır. Parlamento 460 üyeli Millet Meclisi'nde meydana gelmektedir. 1977'ye kadar ülkeyi Ahmet Sukarno başkanlığındaki hükümet yönetti. Bundan sonra da Suharto başkanlığına geçti. Ülke idari bakımından 21 bölgeye ayrılmıştır. Ülkede uzun yıllar baskın durumda olan ve tek başına iktidar görevi yürüten Golkar Partisi 1999 seçimlerinde oy oranının %74.51'den %22.46'ya düşürdü. Ardından 1999 ile 2002 yılları arasında anayasal reformlar sonrasında rejim köklü bir değişim yaşandı. 2004 yılında ilk kez başkan ve yardımcısı halk tarafından seçildi. 2004 ile 2009 yıllarında Demokrat Parti'de Sosyal Bambang Yudhoyono başkan seçildi. 20 Ekim 2014 tarihinde Endonezya Demokratik Mücadele Partisi adına aday olan ve mecliste azınlıkta olan partilerin desteklediği Jakarta valisi Joko Widodo %53.15 oyla başkan seçildi. Böylece 10 yıldır başkanlığı elinde bulunduran Susilo Bambang Yudhoyono'nun dönemi sona erdi. Endonezya, Güneydoğu Asya Ulusal Birliği ASEAN'ın kurucu üyelerinden olan Endonezya, aynı zamanda G20 ülke üyesi olan tek ASEAN üyesidir. Endonezya'nın iklimi ekvatoral iklimdir. Yılın tüm günleri hemen hemen yağış alır. Sıcaklık ve nem farkının en az olduğu ülkelerden biridir. Ülke ekvatoral bölge üzerinde olduğu için güneş yıl boyu dik açıyla yakın gelmesine rağmen güneşlenme süresi azdır. Bunun sebebi bulutlu gün sayısının fazla olmasıdır. Bitki örtüsü orman ağaçlarıdır. Toprak altı florası bakımından zengindir. Ülke sürekli yağmur aldığından kimyasal çözünme fazladır. Endonezya'da muson rüzgarları da etkilidir. Endonezya'nın başlıca tarım ürünleri pirinç, soya fasulyesi, mısır, yer fıstığı, manyok ve tatlı patatestir. Ayrıca kahve, çay, Hindistan cevizi, karanfil, şeker kamışı, kauçuk gibi birçok tarım ürününe sahiptir. Endonezya şu an dünyanın en büyük palmiye yağı, karanfil ve tarçın üreticisidir. Hindistan cevizi, doğal kauçuk, manyok, vanilya ve Hindistan cevizi yağının ikinci büyük üreticisidir.
Üçüncü en büyük pirinç ve kakao üreticisi, dördüncü büyük kahve üreticisi, beşinci büyük tütün üreticisi ve dünyanın altıncı büyük çay üreticisidir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video hakkındaki düşüncelerinizi, benden anlatmamı istediğiniz ülkeleri yorum kısmına yazabilirsiniz. Yeni yükleyeceğim videoları kaçırmamak için abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi unutmayınız. Yeni videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.